Kurt adamlar. Bir insanın bir hayvan, özellikle de kurt biçimine girebilme yeteneği olması, kurt adam söylencisinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Genellikle bir kurt tarafından ısırılmaya ya da belli bir ay doğma olayı diyebilir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda ve toplumlarda kurt adam öykülerine rastlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarında sadece kurt adamlık değil, çeşitli insan-hayvan karışımı yaratıklara da rastlanmaktadır. İskandinavların ayı adamları, Kızılderililerin bizon adamları, Afrikalıların sırtlan adamları, Türklerin it barakları ve İstanbul'un kedi kadınları da bunlara örnektir. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış eski Yunanlı tarihçi Herodot, Karadeniz kıyısında yaşayan kimi toplulukların büyücülerinin yılın bazı günlerinde kurda dönüştüklerinden söz eder. Yunan mitolojisinde de kurda dönüşme inancı vardır. Yunan mitolojisine göre bir gün Zeus, Arkatya kralı Lycaon'a kızarak onu kurda çevirir. Ve Lycaon da sonsuza dek kurt kalıp çevresini dehşete düşürür. Roma çağında ise Vergilius, Plinius, Propertius, Servius ve Petronius kurt adamlarla ilgili öyküler yazmışlardır. Petronius, Satrikon adlı yapıtında tüm ayrıntılarıyla klasik bir kurt adam öyküsü anlatmaktadır. Bir görüşe göre yüzyıllar önce insanlığın erken tarihlerinde kurt adam doğal olmayan bir istekle insan etine açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi. Bu insan çeşitli büyülerin yardımıyla dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmenin bir yolunu bulmuştu. Eskilerin söylediğine göre kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak vahşi 4 ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşırdı. Kurt adamın kim olduğu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü. Eski Yunan ve Roma geleneğinde bir insanın kurda dönüşmesi bir ceza olarak simgeleniyor. Böyle bir olayı milattan sonra 64 ile 113 yıllarında yaşamış olan Plinius şöyle anlatıyordu. Tanrılara insan kurban etme törenlerinin birinde kurban gölün kıyısına alınır. Ancak kurban kaçarak karşı kıyıya yüzer. Karaya çıktığında kurda dönüşür. Bundan sonraki 9 yıl boyunca yanında bir grup insanla kırlarda dolaşır. Eğer bu süre içinde insan etine yaklaşmazsa yeniden insan olacaktır. Nitekim kurtulur ama hayatının 9 yılını kurt olarak yaşamıştır der. Günah yüzünden ceza olarak kurt adama dönüşen birinin öyküsü M.Ö. 43, M.Sonra 18 tarihleri arasında yaşamış Ovidius anlatır. Metamorfosus adlı uzun şiirinde yaratılıştan Sezar'a dek olan dönemdeki mucizevi değişimlerden söz eder. Milattan önce 4. yüzyıl civarında Eflatun ve milattan sonra 2. yüzyılda Pausanias da hemen hemen aynı türden değişim öykülerini anlatarak aynı noktada buluşuyordu. 15. ve 16. yüzyıllarda kurt adama dönüşme inancı tüm Avrupa'da büyücülük ve cadılıkla aynı kefeye konuyordu. Özellikle Fransa ve Almanya'da kurt adam olduğundan şüphe edilen biri acımadan yakılır ya da asılırdı. Nitekim kurt adam avı dinsel duygular adına yapılırdı. Büyücü ve kurt adam mahkemeleri bugün bile anlatılmaktadır. Söz gelimi 100 yıldan daha fazla bir süre 1520-1630 yıllarında Fransa'nın yaklaşık 30.000 kurt adam olayıyla sarsıldığı bilinmektedir. Kurt adamlık Türkçe adındaki gibi kurt kısmı doğrudur. Ancak kurt adamlar sadece erkek olmak zorunda değildir. Kadın da olabilirler. Bir inanışa göre 170 yılında ilk defa Orta Asya'da gerçekliği kanıtlanmış bir mektupta kurt adam lanetinden bahsedilir. Doğuştan kurt adam olanların değişiminin Mart ayında olduğu söylenir. Mart ayında olması gerekenden fazla 2 kere dolunay vardır. 3 ila 18 günleri arasında da olay belirtilmiştir. Ama yazı çok net olmadığı için anlaşılamamıştır. Yazıya göre bunun bir lanet değil, güç olarak bildirir. Kurt adamların gözlerinde renk değişikliği, köpek dişlerinde büyüklük ve sivrilik, doğaüstü güçler olarak da tanımlanır. Kurt adamlıkla ilgili herhangi net bir kanıt bulunamamıştır. Buna karşılık gümüşe karşı güçsüz olduğu ve gümüş bir bıçak, kılıç ya da kurşunla öldürülebileceği de söylenmektedir. Orta Çağ'ın karanlık Avrupa'sında kurt adam, büyücü, vampir ya da cadı olduğu ileri sürülerek birçok masum insan yakılarak öldürülmüştür. Aslında bu insanlar cadı, vampir gibi şeytani bir yaratık değillerdir.
Olaylar incelendiğinde öldürülen kişilerin akıl hastası ya da fiziksel özürlü kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Ama Engizisyon mahkemeleri akıl hastaları ile fizik ya da zihin özürlü kimseleri de Tanrı'nın yarattığını düşünemeyecek ölçüde cehalete gömülmüştür. Asıl şeytan Engizisyon ve çağın yöneticileridir. Engizisyon ve devrin yöneticileri kendi sömürü düzenlerini yaşatmak ve halkı baskı altında tutup daha çok vergi toplamak için cadıdır, büyücüdür bahanesiyle başta kendilerine karşı çıkanlar olmak üzere birçok günahsız kişiyi katletmişlerdir. Kurt adamların özellikleri. Avrupa'da 1520-1630 yılları arasında kayıtlara geçmiş 30 bin kurt adam vakası vardır. İnanışa göre kuduz bir kurt ya da kurt adam tarafından ısırılan bir insan kurt adam olmaktadır. Dolunay altında açıkta uyumak, kurtların içtiği sulardan içmek de tehlikelidir. İsviçreli filozof doktor Paracelsus'a göre kurt adamlar öteki dünyada ruhu huzura kavuşmayan kimselerdi. Geceleri şiddet duygularını doyurmak isteyen kişilerin de büyüyle kurt adam olabileceğine inanılıyordu. İnanışa göre kurt adamlar kıllı postlarını insan biçiminde iken derilerinin altına gizlerdi. Dolunaylı gecelerde kurda dönüşür ve insanların gırtlaklarını ısırarak öldürürlerdi. Başka bir inanca göre de kurt adam tesadüfi olarak ya da kendi isteğiyle kurda dönüşür, kurt biçimine giren kişi yalnızca gözlerinden ve sesinden tanınabilirdi. Çünkü sadece bu özellikler değişime uğramazdı. Kurt adamı yakalamak için giysileri saklanır, çünkü o zaman kurt adam insana dönüşemezdi. Bir kurt adam olağan silahlarla ölmez, kurt adamı öldürebilmek için gümüş kurşun ya da gümüş kılıç gerekliydi. Yaralanan ya da ölen kurt adam hemen insana dönüşür, insan şekline döndüğünde eğer yaralı ise yaraları da iyileşirdi. Kurt adama 3 kez adı ile seslenmek de onu insana çeviren bir özellikti. Kayıtlı kurt adam olaylarından örnekler. 12. yüzyılda İngiltere'de bir kadın kurt adam olan kocasının giysilerini saklayarak eve dönmesini engellediğini söyler. Kocasının kaybolmasından kısa süre sonra başkasıyla evlenir. Olay kralın ilgisini çeker ve konu mahkemeye intikal eder. Mahkeme sonucunda kadın ve yeni kocası kurt adam olduğu iddia edilen eski kocayı öldürdüklerini itiraf ederler. 1573'te Fransa Dijon'da Gilles Garnier adında bir kişi kurt adam olduğu için köye zarar vermek ve çocukları parçalamakla suçlanır. Gilles Garnier işkencelere dayanamayarak suçunu itiraf eder ve kaza geçirilerek yakılır. 1589'da görgü tanıklığı yapan kimseler Peter Stubbe'ın bir kurda dönüştüğünü gördüklerini söylerler. Mahkeme kurulu Peter Stubbe'u işkenceyle idam etmek için başka kanıt aramaz. Peter Stubbe tüm Avrupa'da Colin kurt adamı olarak tanınır. 16. yüzyılın sonlarında Fransa'da Bordeaux kentinin yakınlarında birkaç genç kızı vahşi bir yaratık öldürür. Marguerite Poiret adında bir küçük çocuk da bu yaratığın saldırısına uğrar. Ama kaçmaz ve bir şiş ile yaralayarak ele geçirilmesini sağlar. Küçük Marguerite saldırganın kurt gibi baktığını ileri sürer. Zeka özürlü genç Jean Garner sanık olarak mahkemeye çıkartılır. Tanıklar onun özel bir merhemle kurda dönüşebildiğini övünerek anlattığından söz ederler. Jean Garner genç kızları öldürerek yediğini itiraf eder. Mahkeme sonunda zeka özürlü ve 13 yaşındaki Jean Garner'ı halüsinasyon gördüğü ve tedavi edilmesi gerektiğini kanısına varır. Bu mahkeme kurt adamlığa bakış açısını değiştirir. Artık bu tür olaylar gerçek kurt adamlık ve akıl hastalığı biçiminde ikiye ayrılır. 1598'de Fransa'nın Cloyd bölgesinde köylüler bir gencin cesedini parçalayan 3 kurt görürler. Anlattıklarına göre kurtlar kendilerini görünce ormana kaçarlar. Köylüler kurtları izler. Çalıların içinde uzun saçlı, sivri tırnaklı, tırnakların arasında kanlı et parçaları bulunan Jacquin Rollet'ı bulurlar. Jacquin Rollet mahkemede kurt adam olduğunu, öteki 2 kurdun da kendisi gibi kurt adam olan arkadaşları olduğunu itiraf eder ve idama mahkum olur. Ancak Paris mahkemesi kararı bozar ve sanığı akıl hastanesine gönderir. Jacquin Rollet bir kez daha kurt adama dönüşemez ve 2 arkadaşı da bulunamaz. 20. yüzyılda kurt adam vakaları. Kurt adamlara ilişkin olaylar eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte zaman zaman bu tür olaylardan söz edilmektedir. Örneğin 1. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce 3 kurt adamın ele geçirildiğini öne sürülmektedir. 1925'te ise Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarında bir köyün halkı
köyden bir çocuğun kurt adam olduğuna ilişkin tanıklık ettiler. 5 yıl sonra Boulre-Roger'de bir kurt adam korkusu saldı. Pierre Van Pensen 1939'da yayınladığı Bizim Çağımızın Günleri adlı kitabında bu olaya değiniyordu. 1946'da Kuzey Amerika'nın en eski Kızılderili kabilelerinden biri olan Navajolara 4 ayaklı bir katil musallat oldu. Bu garip yaratık hep Dolunay zamanında ortaya çıkıyordu. 1949'da Roma'da bir polis ekibi garip davranışlı bir adamı izlemekle görevlendirildi. Adam kurt adam psikozu içindeydi. Düzenli olarak her dolunay döneminde kontrolünü kaybediyor ve ürkünç bir şekilde uluyordu. 1957'de Singapur'da polisler benzeri bir olayı izlemek için görevlendirildiler. Çünkü bir yatılı kız okulunda sürekli olarak bir kurt adamın saldırdığı iddia ediliyordu. Kızlardan biri bir gece başucunda duran birisinin varlığını hissederek gözlerini açtı. Karşısında saçları burnuna kadar düşen, uzun ve sivri dişli, korkunç görünüşlü bir adam duruyordu. Fakat bu olayın ardındaki gizem çözülemedi. 1975'te İngiliz gazeteleri Staffordshire Itchell köyünde yaşayan 17 yaşındaki bir gencin olağanüstü haberleriyle dolup taşıyordu. Delikanlı kurt adama dönüştüğü inancı içindeydi. Bu zihinsel acılarına kalbine sakladığı bir bıçakla son verdi. Delikanlının yakınlarından biri şöyle diyordu. Ölmeden çok kısa bir süre önce bana telefon etti. Yüzünün ve ellerinin renk değiştirdiğini ve giderek kurt adama dönüştüğünü söyledi. Az sonra da sesi homurtuya dönüştü. Kurt adamlar hakkında sonuç. Anlattığım yaşanmış örneklerden de anlaşılabileceği üzere kurt adam olduğu iddia eden kişiler ya da bizzat kendilerinin kurt adam olduğunu söyleyen kişiler ya masum insanlardır ya da zihinsel özürlü kimselerdir. Kurt adamlar hakkında boş inançlar akıl hastası olan ya da olmayan kimselerce gerçekleştirilen vahşi ve hunharca olayların efsaneleştirilmesi sonucu ya da masum insanların Engizisyon tarafından suçlanması sonucu ortaya çıkmış ve dallanıp budaklanmıştır. Günümüzde kurt adamın tıptaki adı likantropidir. Bu sözcüğün iki anlamı vardır. Bir anlamı kişinin kendini kurda dönüştürebilme gücü, bir anlamı da kişinin kendisini kurt sanarak yaptığı çılgınlıklardır. Bilim kayıtlı kurt adam olaylarının çılgınlık krizleri sonucu yaşanan sinirsel olaylar olduğuna inanmaktadır. Zaten kurt adam olduğunu öne süren kişiler de kendisinin kurt adam olduğunu iddia eden kimseler de yakalandıktan sonra asla kurt adama dönüşememişlerdir. Ayrıca dolunaydan etkilenip de periyodik olarak her dolunay zamanında cinayet işleyen kimselere de rastlanmamıştır. Gerçekten cinayetler işleyip de kurt adam olduğunu söyleyen kişiler ya davranış bozukluğu içinde olan kimselerdir ya da kendilerini davranış bozukluğu içinde gibi gösterip mahkemeyi yanıltmaya çalışan kimselerdir. Bir ek bilgi olarak da söylemek gerekirse dolunay insanları etkileyebilmektedir. Ama bu etkileme cinayetlere ve şiddetlere neden olmamakta, yalnızca ruhsal etkiler yapmaktadır. Konunun bilim açısından açıklanma safhasına gelirsek, insan vücudunun büyük bir bölümü sudan oluşur. Herkesin bildiği gibi de ayın su üzerinde çekim etkisi vardır. Örneğin denizlerde oluşan gelgit gibi ve bu etki dolunay zamanında yoğunlaşır. Bundan ötürü de dolunay insanlara sinirsel etkiler yapabilmektedir. Bilindiği üzere herkesin sinirli ya da sıkıntılı olduğu dönemler vardır. Bu dönemler incelendiğinde sıkıntılı ve sinirli olan dönemlerin daha çok ayın dolunay biçiminde olduğu zamanlarda rastladığını görürüz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.